Fadime'den Püf Noktalar Mutfağımdan herkese merhabalar. Tam da mevsimiyken bir tencere dolusu etli lahana sarması yapmaya ne dersiniz? Tarifimiz için başlayalım. Arkadaşlar arpaçay lahanası kullanacağım. Lahanamızı yaklaşık 10 kilogram ağırlığında. Karma bir lahana. Dış kısmıyla lahana sarması hazırlayacağım. İç kısmı da daha beyaz ve sert olduğu için turşu olarak hazırlayacağım. Önce lahanamızı parçalarına ayırıp ardından da sarmalı kısımlarını haşlamakla başlayalım. Evet arkadaşlar, bakın arpaçay lahanalarının dış kısımlarına rahatlıkla sarma yapabilirsiniz. Şöyle kat kat yaprak gibi çok güzel lahana. İç kısmı ise şöyle kıtır kıtır, tam turşuluk, bembeyaz. Arkadaşlar, etli lahana sarmamızın iç harcı için 1 adet büyükbaş kuru soğan ve 2 diş sarımsağı küçük küçük doğrayalım. Ardından yarım demet maydanozu da ince ince kıyalım. 400 gram kıymayı tabağa aldıktan sonra doğramış olduğumuz 1 büyük soğan, 2 diş sarımsak ve yarım demet maydanozu ilave ediyoruz. 2 tatlı kaşığı tuz ilave ettikten sonra 2 yemek kaşığı salça kullanıyoruz. 1 yemek kaşığı acı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası olmak üzere toplamda 2 yemek kaşığı salça kullandık ve 175 milimlik sıvı yağ ilave ettik. 1 tatlı kaşığı karabiber ve 1 tatlı kaşığı kuru reyhan. Ardından 3 su bardağı yıkamış olduğumuz pirinci ilave edip bütün malzemeyi iyice karıştıralım. Arkadaşlar, lahana sarmalarımızı tencereye dizeceğiz ama öncesinde bir sos hazırlayalım. Bunun için de yarım çay bardağı sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı domates salçasını bir miktar kavurduktan sonra ocağın altını kapatıyoruz ve lahanaların o sert yapraklı kısımlarından tencerenin tabanına diziyoruz. İyi bir lahana sarması güzel bir lahanadan geçer diyorum. Gerçekten lahanamız o kadar güzel ki, bakınız haşladım. Sanki kuzunun göğün yağı, o kadar güzel, bembeyaz ve şeffaf. Harika lahana sarmalar ortaya çıkaracağız. Lahana sarmalarınızı sararken de siz lahana sarmanızın nasıl olmasını istiyorsanız o şekilde sarınız ya da nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde sarınız. Tamamıyla size kalmış lahana sarmalarınızı hazırlamak. Ben lahana sarmalarını biraz böyle etli ve tombul tombul seviyorum. O yüzden de her iki kısımda kalan boşluklardan işaret parmağımla baskı uygulayarak içeriye doğru kıvırarak lahana sarmalarımı oluşturuyorum.
Arkadaşlar bütün lahana sarmalarımızın sarma işlemi bitti. Şimdi tenceremize yerleştirdik ve tencerenin üst kısmına gelecek şekilde de, yani lahana sarmalarımızın üzerine örtecek şekilde de haşlanmış olan boş lahana yapraklarından yerleştirdikten sonra bir cam tabağı yüzü koyun bir şekilde üzerlerine kapatıyoruz. Su miktarını da lahananın hiçbir zaman üzerine geçirmeyiniz. Lahana sarmasıyla aynı hizaya gelecek şekilde su ilave etmeniz yeterli olacaktır. Arkadaşlar lahana sarmasını pişirdiğinizde kaynadıktan bir yarım saat kadar sonra suyunu muhakkak kontrol ederek tuz ihtiyacı olabilir. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave edeceğim suyuna. Tuzu ayarında ilave olursa çok lezzetli bir lahana sarması ortaya çıkarabilirsiniz. Yarım saat ocağın harlı ateşinde, 1,5 saat ise ocakta kısık ateşte, toplamda 2 saat süre boyunca lahana sarmamızı pişirmiş olduk. Arkadaşlar bazı insanlar kapuskayı da çok sever. Şöyle lahananın üzerindeki boş kapuskaları da sevenler çok olur. Bakın arkadaşlar, bir lahanadan hem lahana sarmamızı hazırladık hem de şöyle 2 tane 5 litrelik turşu hazırladım. Sizlere de göstermek istedim. Bizlere afiyet olsun, sizlere iyi seyirler. Başka bir günde yeni bir lezzetle tekrardan görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.